Bu videoda sıfırdan blog nasıl açılır, blogger ayarları nasıl yapılır, tema nasıl kurulur, trafik nasıl çekilir? En önemlisi bu işten nasıl gelir elde edilir sizlere adım adım anlatacağım. Eğer gerçekten bu işi öğrenmek istiyorsanız dikkatli izleyin çünkü az sonra anlatacağım yöntemlerin pek çoğu insanların gözünden kaçıyor. 5-6 senelik tecrübemi sizlere aktaracağım. Yapmanız gereken ilk şey bana destek olmak için kanalıma abone olmak ve videoya like atıp beğenmek. Ayrıca tüm sorularınıza 10 dakika içerisinde cevap veriyorum. Şimdi en baştan başlayalım. İlk olarak Google'a blogger yazıyorsunuz ve bu siteye giriş yapıyorsunuz. Siteye girdiğiniz zaman blogunuzu oluştur diyerek sizler de blogunuzu açmaya başlayabilirsiniz. Karşınıza blogunuz için bir ad seçim bölümü açılıyor. Bu bölümde ise başlığınızı giriyorsunuz. Kendinize bir konu belirlemeniz çok önemli. Niş bir konu belirlerseniz daha etkili olur. Sizler konunuzu belirlediğinizi varsayarak ilerliyoruz. Yapay zekadan bu konuda destek alın. Para kazanma yazalım. Para kazanma konusunda içerik üreteceğimizi düşünüyoruz. İleri diyorum .blogspot.com'lu bir blog oluşturacağız. Yani buraya para kazanma yazarsam parakazanma.blogspot.com olacak. Para kazması yazdım çünkü i'ları, o'ları, u'ları kullanamıyoruz. Benim Barış Özkan adında bir web sitem var. Baris Özkan olarak yazdım. Alan adlarında yani neyi kullanıp neyi kullanamayacağınıza bakın. Para kazması yazsam olmuyor. I'yi kabul etmiyor. Sizler i kullanmanız gerekiyor. Ö yerine o mesela. Buna dikkat ederek alan adınızı oluşturdunuz. Sonraki diyor. Görünen ad para kazması yazdık oraya. Para kazması da buraya yazabiliriz. Bu normal görünen ad olduğu için son diyorum. Ve blogumuz hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde oluşturuldu. Yapmamız gereken ikinci şey ayarlar bölümüne tıklamak ve blogumuzun ayarlarını yapmak. Başlığımızı değiştirebiliriz. Para kazanma, internetten para kazanma yolları gibi şeyler yazabiliriz. Açıklama kısmına tıklayıp kendi blogumuzun açıklamasını girmemiz gerekiyor ve önemli. Blog dili önemli. Yetişkinlere uygun içerikler, blog okuyucularına uyarı göster. Gerek yok. O tarz şeyleri tavsiye etmiyorum. Site simgesi de önemlidir. Tıkladığınız zaman 100 kilobayttan küçük, kare şeklinde 100'e 100, 100x100 veyahut da 50x51 simgeyi yüklerseniz sorunsuz bir şekilde olacaktır. Bazen site simgesi yüklediniz, sorun yaşayabilirsiniz. Yorumlardan bana yazın, yardımcı olmaya çalışacağım. İptal diyorum, burayı kapatıyorum. Site simgesi de önemli. Nasıl göstereyim sizlere? Şu an barışözkan.com'a girdim. Sol üst bölümde site simgemi görüyorsunuz. Yani bu şekilde bir şey oluşacak. Ardından arama motorlarında görünülebilirlik bu kesinlikle aktif olacak. Blog adresi parakazmasi.blogspot.com. Özel alan adı ekleyebilirsiniz. Yani ben parakazmasi.com'u alırsam buraya özel alan adı ekle kısmına tıklayabilirim. Parakazmasi.com yazarım ve burada bana çıkacak karşıma kodları birbirine uyarlayarak da yani alan adımı parakazmasi.blogspot.com'dan normal, kısa, sade, öz, SEO'ya daha da uygun bir şekilde ayarlayabilirim. Bu da ayrı bir videonun konusu. Talep gelirse tabii ki onu da çekerim. HTTPS bu kesinlikle açık olsun. İzinler. Burası böyle kalabilir. Bekleyen yazar davetleri arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz dilerseniz. Şu an herhangi bir şey yok. Daha fazla yazar davet bölümüne tıklayarak mail adreslerinizi yazarsanız e-posta adreslerine onlara davetiye yollayabilirsiniz. Gel blogumda yazı yaz gibisinden. Yayınlar bölümü ana sayfada görüntülenecek yazı sayısı. Temayı düzenlerken buralara da bakabilirsiniz tabii ki. Resimleri geç yükle bölümleri var. Sizler siteniz yavaş yükleniyorsa bunları ayarlayabilirsiniz. Yayın resimlerinin formatını değiştirebiliyorsunuz. Bunu açabilirsiniz. Dilerseniz ama şimdilik kapalı kalsın. Konumlar kalabilir. Kimler yorum yapabilir? Google hesabı olan kullanıcılar veya herkes anonim dahil yaparsanız o birazcık sıkıntı. Spam yorum da gelebilir. Şimdilik bu olsun. İlerleyen zamanlarda da yalnızca bu bloğu üyeler falan tarzında şeyler de olabilir. Bunu da kapatıyorum. Alt bölümde e-posta kullanarak yayınla. Bunları kalsın. Biçimlendirme saat dilimi Los Angeles olarak gözüküyor. Buraya tıklayıp aşağı doğru inip artı 3'ü bulacağız arkadaşlar ve İstanbul olacak. Şu anda eksi 3'lerde mi? Aynen artı 2 artı 3. Şu an ben kaçırabilirim belki ama kaçırmadım. Türkiye İstanbul tıklıyorum. Kaydediyorum. Bu ayarı da yapmayı unutmayın. Tarih başlığı biçimi cumartesi Mart 28 falan yerine daha sade bir şekilde şunu yapabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Bunlar gayet güzel duracaktır. Sizler de istediğinizi seçebilirsiniz. Veyahut da 2026 keşke şu sonda olsa yani şu şekilde ayarlayalım biz. Yorum zaman damgası bunun da aynısını yapabilirsiniz. Ardından arama açıklamalarını etkinleştir. Buraları tıklayın. Meta etiketleri arama açıklaması. Buraya da açıklamanızı yazabilirsiniz. Blogunuzla ilgili. Özel 404 sayfanız şu anda yok. Buraya bir şeyler yazabilirsiniz. Bunlar da şimdilik böyle kalsın. İçeriği içe aktar. Bunları yedekleyebilirsiniz. İçeriklerinizi blogunuzu değiştireceksiniz. Bir yere aktaracaksınız. Blogu kaldır bölümü var. Blogunuzdaki videolar, medya içeriklere bakabilirsiniz.
ve bu şekilde ayarlarınızı da tamamlamış olacaksınız. Gelelim Blogger'da tema kurmaya. Bu da gayet kolay ve basit. Google'a Blogger Templates Free yazıyorsunuz. Çıkan sitelerden bir tanesine tıklayabilirsiniz. Hadi en üsttekine tıkladım rastgele bir şekilde. Açılan bu bölümden blogunuzun türünü başta belirlediğiniz için, başlığınızı ona göre girdiğiniz için siz de kendinize uygun bir temayı buradan seçeceksiniz. Mesela şu gayet güzel duruyor. Tıklıyorum. Açıldı. Yan bölümleri iyi. Şuradaki sosyal medya butonları güzel. Buradan satın alabilirsiniz veyahut da ücretsiz versiyonunu indirebilirsiniz. Gayet sınırlı oluyor. Buradan indir diyorum. Evet, gördüğünüz gibi indirildi. Geri geldim. Buradan tema diyorum. Bu kendi blogumuz Blogger üzerinden. Özelleştir var ama biz şu an geri yükleyeceğiz. Geri yükle kısmına tıklıyorum. Yükle diyorum. Bulmanız gereken dosya daha deminki indirdiğimiz temanın içerisindeki şu arkadaşlar. Bunu açmanız gerekiyor. Buldum ve tıklıyorum. Tamam, geri yüklendi. Şu anda tema değişti. Blogu görüntüle dediğim zaman gördüğünüz gibi daha deminki indirdiğimiz tema, şuradaki tema direkt olarak bloguma geldi. Blogum benimki zaten para kazması. Evet, bu şekilde temamızı oluşturmuş olduk. Gelelim tema düzenlemeye. Tema düzenle kısmında düzenle bölümüne tıklıyorsunuz ve açılan bölümden kendi temanızla ilgili tüm bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Mesela Follow Us bölümü var. Buraya gördüğünüz gibi şu kısım. Hemen buraya geliyorsunuz. Burada Follow Us. Popüler post var. Popüler post. Bunlar aslında kalsın güzel yerler ama şu anda temamız çok boş olduğu için çok saçma gözükecek. Mesela bu blokta ara kesinlikle kalkar. Hakkım kesinlikle kalkar. Kötüyü kullanın bildir kesinlikle kalkar. Burada teach kalkar, comments kalkar, yorumlar kalkar. Hepsini kaldırabilirsiniz. Oo, çok da varmış. Ne yapmışlar böyle? Tıklıyorsunuz öne çıkan yayınlar. Normalde kalsın isterim. Temam boş, sileceğim. Hemen geliyorum. Kaldır diyorum. Tamam diyorum. Öne çıkan yayınları kaldırdım. Sayfalar bölümü. Ne sayfası? Daha sayfam yok. Kaldır diyorum. Tamam diyorum. Kaldırıyorum. Hakkımda bölümü, benim hakkımdayı ne yapsınlar? Ben buraya bir kendimi tanıtmak istemiyorum. Burada bir site oluşturmak istiyorum. Belki de para kazanacağım yani. Haber paylaşacağım. Kaldırdım. Kötüye kullanım bildir. Kaldır. Siteyi çok amatör gösteriyor. Blog arşivi tıkla ve kaldır. Bunların hepsini yapacaksınız. Şu an sıfırdan tema kurmayalım. Özellikleri anlatayım. Ve buraya yeni bir özellik eklemek istiyorsunuz. Yayınlar yayınladınız. Onlarla ilgili bir şey de ekleyeceksiniz. Tıkladım ekle bölümüne. AdSense reklamları. Bakın bu çok önemli. Anlatacağım video içerisinde kaçırmayın. Öne çıkan yayın ekleyeceğiz mesela, daha demin sildik ya. Tıkladım. Öne çıkan yayınlar yazabilirsiniz. İşte bir şey ekleyebiliyorsunuz, onu anlayın. Yayın başlığını göster veya kapatabilirsiniz. Metin sınıflarını gösterebilirsiniz. Bunları aç kapa yaparak zaten neyin eklendiğini, neyin silindiğini gördüğünüz zaman kalsa veya kalmasa da olur dersiniz. Yayın arayın bölümüne de eşleşen bir yayın yok çünkü. Yayınlarınızı arayabilir. Öne çıkan yayınlar olarak 2-3 tanesini ayarlayabilirsiniz. Nasıl bir bölüm olacak yani? Şuradaki mesela popüler yazılar gibi düşünün. Tabii böyle durmayacak ama hani buraya böyle yazılar gelebilir. Kendi web sitem bu arada diyor.com, sizler de dilerseniz bakabilirsiniz. Şu anda yayın olmadığı için kaydedilmiyor ama kaydettiğimizi varsayarsak en üste gelecekti. Mesela follow basıp popüler postun arasına kaydedersek, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan sağ alt bölümden kaydet dersek hemen kendi blogumuza geri geliyoruz. Yani şu follow us popüler post üstte olacak. Sayfayı yeniliyorum. Popüler post üstte, follow us alta geldi. Bu şekilde sizler düzenlemelerinizi yapacaksınız. Sonra ne varmış? Home, About, Contact Us varmış. Şurada da sosyal medya ikonları var. Burada Facebook, default days şeyler, follow us page, sayfalar. Bunların hepsine bakabilirsiniz sizler de. Hangi bölümler var? Şuna tıkladık mesela. Bir tane Facebook'un URL'si varmış. Sizler de buraya kendi URL'inizi ekleyebilirsiniz. Linkinizi, görsel var. Bu görseli ayarlayabiliyorsunuz. Burada bunu değiştirmeye gerek yok. Page, sayfa bölümü var. Tıkladığımız zaman Home, About, Contact Us, şurası yani. Hemen bu bölümü ana sayfa, hakkımda ve iletişim olarak değiştiriyorum. Bunları değiştirdim ama şunu da görün. Tıkladığımız zaman bakın kendi linklerini vermişler. Tıklayınca oraya gönderilecek. Bunu iptal ediyorum. Bu şekilde dursun yani. İptal et, geri geliyor. O zaman şöyle kalsın. Kaydet. Linklerini silin yani. Siz kendi linklerinizi ekleyin veyahut da iletişime tıklayınca insanlar sizin iletişim sayfanıza gitsinler. Şöyle yap, kaydet diyelim. Bu şekilde ayarladık ve kaydet diyorum. Siteye geri geliyorum. Hala İngilizce. Niye? Çünkü sayfayı yenilemedim. Sayfayı yeniliyorum ve ana sayfa hakkında iletişim bölümü gelmiş oldu. Şu Breaking de çok güzelmiş aslında. Son yazıları burada gözükecek. 10 numara 5 yıldız tema yapmışlar. Şurası. Tıkladığım anda güzel bir kod koymuşlar buraya. Ben bu temayı çok beğendim arkadaşlar. Yani benim kendi diobi.com web sitemdeki bölüm gibi bir şey burası. Siteye geri geldiğim zaman bakın burada mesela yeni şeyler yazıyor. Son yazılar, trend bölümü koymuştum. Instagram Plus, WhatsApp bir şeyler koymuşuz. O yazılar dönüyor. Blog, bir de ben o temayı para vererek almıştım. Bu tema ücretsiz olmasına rağmen son haberleri de burada paylaşabilecekler. Temayı da bu şekilde düzenleyeceksiniz. Şunları sil, bunları ekle. Sayfanın en altına indiğimiz zaman da burada da şunlar var mesela, şuralar var. Şuraları da doldurmak için de yine bu bölümlerden tıkla, kategorileri ekle, kalsın alfabetik sıralama, şunlar bunlar diyerek de
temanızı 10 numara 5 yıldız hale getirebilirsiniz. Şimdi yazı yazmamız gerekiyor ama SEO uyumlu yazı yazmamız gerekiyor. Çünkü trafiğimizi sağdan soldan çekmekle uğraşırken bir yandan da Google'dan otomatik olarak çekmemiz gerekiyor. Blogger panelimiz içerisinde sol bölümde yayınlara tıklıyorsunuz. Ardından yeni yayın oluştur bölümüne tıklayarak sizler de yazınızı yazmaya başlıyorsunuz. Başlık kısmına şimdi yazı yazacağız. Nasıl bir yazı yazacağız? Yapay zekadan yazı alabilirsiniz ama birebir kopyalamayın, değiştirin. Blogger kullanıp konuyu bilmeyen insanlar için çok detaylı püf noktalardan paylaşacağım. WordPress kullanıyorum ve SEO aracı var orada. Bana tavsiyeler veriyor. Diyor ki mesela başlığa bir anahtar kelime yazdın. Onu yazının içerisindeki ilk paragrafa da yaz. Şimdi nasıl olacak açıkçası gelin bir detaylıca anlatayım. Mesela Instagram gizli hesap görme, ücretsiz 2026 takip etmeden profil görme diye bir yazı yayınlamışım. Bu yazıyı yayınladıktan sonra bana yapmam gerekenleri söyleyen bir bölüm var. Yoast SEO eklentisi. Burada mesela ben odak anahtar kelime olarak Instagram gizli hesap görme ücretsiz olarak yazmışım. Yani bu anahtar kelimeyi ben kullanacağım demişim. O da hemen bana diyor ki bu bölümde arkadaşlar şurada SEO analizine tıkladığımız zaman bakın şurada iyi iş çıkarttım, burada iyi iş çıkarttım, burada iyi iş, burada iyi iş, burada iyi iş, burada iyi iş falan filan. Şu olmasa daha iyi olurdu, bu olmasa daha iyi olurdu, şöyle daha iyi yapabilirdin falan diye de söylemiş. Mesela bakın şurası 2025 diye kalmış. Instagram şunu sil. Instagram gizli hesap görme uygulamasız, ücretsiz, görme ücretsiz. Takip etmeyen profil görme ve gizli profil bakma işlemi demişim. Şimdilik böyle kalsın. Daha deminki kötü dediği şey o da iyi iş oldu. Bu sayfadaki tüm bağlantılar nofollow giden bağlantılar. Onu değiştirebiliriz. SEO başlığı görünebilir sınırın daha geniş. Instagram gizli hesap görme ücretsiz 2026 takip etmeyen profil görme. Bu kalsın. Bir şey olmaz. Şimdi gelelim asıl konuya. Benim yapmamı istediklerini artık ezberledim. Sizlere direkt söyleyeyim. Şimdi benim anahtar kelimem ne olsun? Instagram gizli hesap görme olsun diyelim mesela. Ücretsizini de ekleyebiliriz buraya. Şu şekilde benim anahtar kelimem oldu diyoruz. Şimdi bunu ilk başlıkta kullandık. Başlıkta kullandıktan sonra ilk paragrafın başlarında veya bu paragraf bitmeden de kullanmanız gerekiyor. Ardından bir alt başlıkta kullanmanız gerekiyor. Görselin iç kısmında kullanmanız gerekiyor ki bakın tıkladığım zaman görsele iç kısmında da kullandım. Bu Blogger'da da yapılabiliyor. Ardından bu alt kısma da eklemişim bu arada. Yine yazı içlerinde birkaç tane daha yerde şu an ben göremiyor olabilirim veya da farklı o varyasyonlarla Instagram gizli hesap görme ücretsiz, gizli profile bakma, profilime kim baktı, profile bakmak mümkün mü? Falan gibisinden bakın Instagram gizli hesap görme ücretsiz. Takip etmeden profili görme. Gizli profilleri görüntüleyin. Bir fake hesap yazmışız. Instagram gizli profile bakma. Bu şekilde sizler de ekstra sorular, Instagram gizli hesap görme, Postgre gizli hesap nasıl bakılır? Yani çeşitli anahtar kelimeleri kullanmanız gerekiyor. Bunun yanında başlıkta verdiğimiz anahtar kelimeleri de doğru kullanmamız gerekiyor. Yazı içerisinde minimum 2 tane sizin de görselinizin olması gerekiyor. Bir, yazı için ekstra görsel koydum. Kapak fotoğrafı gibi düşünün. Yazının içerisinde bir görsel var. Aşağı iniyorum bir video var. Aşağı iniyorum bir görsel daha var. Ve artık da bir tane daha görsel koymuşum. 3 görsel yapmışım. İşte farklı farklı uygulamaların şeylerin nedir, nasıl yapılır yazıyı uzatabildiğim kadar uzatıp ekstra gizli Instagram hesabı görme. Gizli Instagram hesabı görme var. Burada da Instagram kapalı hesapları görme falan filan. Bayağı bir paylaşmışız. SEO uyumunu bu şekilde yapıyorsunuz. Aşırı abartmayın aynı anahtar kelimeyi ama çeşitli türeterek sizler de oluşturabilirsiniz. Burayı kaldırdığım zaman tekrardan okunulabilirlik de önemli. Burada işte neler olsun? Alt başlık dağılımı. Alt başlığınız hiç yoksa sıkıntı olursa iyi olacak. Veyahut da 3 tane arda arda aynı başlık. Mesela Instagram diye başlayan bir paragraf var. Instagram diye başlayan bir başlık var. Instagram diye başlayan bir daha paragraf var. Araya farklı şeyler koyun. Hepsi aynı anda aynı kelimelerle başlamasın. Çok detaylı bilgi verdim. Şurada duran kelimelere sizler de bakın bir ne istiyor bizden. Şöyle bir daha aşağı doğru ineyim. Ha bak bu olması gerekiyor, şu olması gerekiyor. Meta açıklama uzunluğu, şunları bunların hepsine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da yine anahtar kelimelere yer verdim. Burada da yine kısa isimli anahtar kelimelere yer veriyorum. Yani SEO uyumlu yazıyı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Gelelim sitenize nasıl trafik çekeceksiniz. Bu konuda dediğim gibi 5-6 yıllık hatta 7-8 yıllık blog açma, web site açma böyle bir serüvenim var, tecrübem var. Ve bu konuya ilk giriş yaptığım zaman en az 2-3 tane site çöktü arkadaşlar. Çok trafik geldiğinden dolayı. Peki ben ne yaptım? İlk olarak blogunuzla, sitenizle ilgili sosyal medya hesaplarınız kesinlikle olması gerek. Yazılarınızı ilk yazdığınız zaman Google sizlere üst sıraları çıkartmaz hemen. Hele ki blogunuzu ilk açtığınız zaman şu an ben para kazması
www.blogspot.com yazsam falan Google üzerinde bulamam bile. 1-2 hafta içerisinde blogunuz Google'da görünür hale gelecek. O zamana kadar sizler yazılarınızı yazın. Günde minimum 1, maksimumda yani tabii ki sınırı yok ama 2-3 yazı yayınlasanız düzenli bir şekilde çok iyi olur. 2 haftanın sonunda 7-7-14 2 tane yayınladığınız 28 tane yazınız olacak. Google size artık evet böyle bir blog var bir bakayım diye robotlarını yolladığı zaman 28 tane yazıyı görecek. Ertesi gün bir daha geldiği zaman bu sayı 29-30 olmuş olacak. Bir de sonra robotlar bir daha geldiği zaman 31-32 tane yazınız olacak. Ve diyecek ki evet bu blog yeni açılmış, 28 tane yazı yazmış, üzerine 2 gündür de yazmaya devam ediyor. Robotlar gelmeye günlük veyahut da işte 3 günde bir, 4 günde bir gelmeye devam edecek. Bu sayede siz evet çalışıyor musunuz, iş yapıyor musunuz diye bakmış gibi bir şey olacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Kesinlikle istikrarlı yazı yazın. Yani bana desen ki kardeşim sen 8 senedir, 7 senedir YouTube yapıyorsun, web site yapıyorsun ne tavsiye edersin? Abi bu işte başarılı olan insan disiplinlidir. Yani ben hastayım yazamıyorum demiyor. Ben moralim bozuk yazamıyorum. Bu yazım okunmadı. Bu videom çektim ama bu videoya o kadar emek verdim. İzlenmedi demiyor. Oturuyor. Benim başka çarem yok. Ben bu işte başarılı olacağım diyor. Yazılarını yazıyor. Gerekirse o motivasyon geldiği anda ki motivasyonla çok değil disiplinli olun. 5-6 tane yazı yazıyor. Sonra onları planlıyor. İşte bir günde 2 tane, bir günde 2 tane. Başka bir gün morali bozuk olduğu zaman yazmasa bile bir sonraki güne yine yazısı olmuş oluyor yani. O yüzden disiplinli olursanız bu işte başarılı olursunuz. Dediğim gibi Google'dan hemen trafik gelmeyecek. O yüzden sosyal medyadan aktif bir şekilde yazılarınızın linklerini paylaşmanız lazım. Instagram hesabınız oldu. Yani bir hikayede paylaşabilirsiniz ama çok kişi tıklamaz. TikTok'tan paylaşsanız çok tıklama olmaz ama yine de blogunuzla ilgili videolar çekin. Tabii Instagram'a, TikTok'a. YouTube çok önemli. Çünkü YouTube'da açıklama kısmına link koyabiliyorsunuz. Şu an ben bu sitenin çok güzel düzenlesem, yazılarını yazsam, açıklamaya link koysam ya bu çocuk ne yapmış, bir siteyi ne kadar ne hale getirmiş deyip tıklayan olacaktır, çok olur. Ki ben de ilk sitelerimin çökmesinin sebebi YouTube'dan trafik çekmem olmuştu. Bir oyun haberi giriyorum. Oyun haberiyle ilgili oyunun videosunu YouTube'da yayınlıyorum. YouTube'da açıklama kısmındaki linke tıklayıp bir geliyorlar. Bir günde 1500-2000 kişi girdi diye sitem çökmüştü. Yani o yüzden ilk 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay sosyal medyadan kendi çabamızla trafik çekeceğiz. YouTube'un yanında en çok önereceğim şey, belki çoğunuz artık kullanmıyorsunuz ama Facebook. Facebook'ta çünkü gönderilerde direkt link paylaşabiliyorsun. Yani Instagram'da böyle bir şey olması rezillik. Hele ki TikTok'ta falan yani link paylaşamıyorum. Ben o kadar tanıtım yapıyorum. Bir arkadaşım var milyonluk görüntülenme alıyor ama bir şeye tıklatamadığı için onun geri dönüşünü çok iyi alamayabiliyor. Profiline bir bağlantı koyabiliyorsun sadece. Ama bizim burada yüzlerce yazımız olacak. O yüzden her yazıyla ilgili işte şu konuda bir yazı yazdım. Bir bakın isterseniz. Şunu biliyor muydunuz? Bir link. Çok iyi olur. Facebook ve YouTube'u kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunun yanında tabii ki Twitter'ı da aktif kullanabiliyorsanız orada da link paylaşılabiliyor. Twitter'ı da kullanın. Artık trafik çekmeyi de anlattık. Her şeyi gösterdik. Gelelim blogdan nasıl para kazanılır. Blogger paneline geri giriş yaptım arkadaşlar. Bu bölümde kazançlar var. Yani ben ilk başta blogger videoları çekerken ta 3 tane kanal, bu 3. kanalım bu arada. Bir kanalım çalındı, geri açtım. Bir kanalım kapandı. Şimdi bu kanalı geri açtım. Yani çok tecrübem var ve her seferinde yorum geliyor. Blogspot.com alanlar reklam alamıyormuş. Yani şu an bizim alanımız blogspot.com ya. Şurada şu bölümü gösterebiliyorsam gösteriyorumdur. Parakazanmasi.blogspot.com. Hayır arkadaşlar, kazanabiliyorsunuz. Zaten burada Blogger'ın kendi panelinde kazançlar bölümü var. Şu bölümden de AdSense hesabı oluştur kısmına tıklayarak hesabınız varsa bağlayabilir, yoksa sıfırdan hesap oluşturabilirsiniz. Ama durun. Hemen yapmayın. Yine sizlere kendi tecrübemi şimdi aktarıyorum. Blogunuzu yeni açtınız. Hemen AdSense hesabı oluştur dediniz. Bir yayın yayınlayıp kesinlikle reddedileceksiniz. Reddetme sınırı yok. Bir kere reddederler, 2 kere reddederler ama sizler niye reddedilesiniz? AdSense'ten onay almanın formülü şu an söyleyeceğim şeyler. Bana 2 ay verin. Hatta kendinize 2 ay verin. 2 ay boyunca günde minimum 1 yazı yazın. Hatta 2 de olabilir. Blogunuz çok düzgün olsun. İletişim sayfanız olsun. Hakkımda bölümü olabilir. Sitenin tarihçesi tarzında, amacımız gibisinden sayfalar açın. Saçma sapan görseller, ekstra reklamlar koymayın. Yazılarınızı yazdınız. Düzgünce sadece yazınız bulunuyor. Bir hakkımda bir iletişim sayfalarınız var. 2 ay olmuş. 2 ayda da her gün yazı paylaşmışsınız. Ve YouTube'dan, Facebook'tan, gerekirse Instagram, TikTok, Twitter hepsinden de X platformu trafik çekmişsiniz. Yazılarınız yavaş yavaş okunmaya başlanmış. Panel üzerinden istatistik bölümüne geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi tüm zamanlar 1, bugün 1, bu ay 1 falan filan kendi tıklamalarınız da sayılıyor. O yüzden burada da çok aldanmayın. Her gün kendi yazılarınızda sayfa yeniler bakarsanız burada algoritmada evet görüntülenme artmış gözükür ama aslında artmıyordur. Söylediğim şeyleri 2 ay boyunca yaptıktan sonra AdSense'e gelip kazançlar bölümünden tıklayarak AdSense hesabınızı oluştur diyerek başvurabilirsiniz. Ama yazı yazmanız istikrarlı bir şekilde SEO uyumlu, yani yazılarınızın minimum 300-400 kelimelik, öyle 2 kelime yazıp da yazıyı yayınla, 3 kelime yaz bir görsel koy yazı yayınla değil. Bu şekilde oluşturursanız, sonrasında AdSense'e başvurursanız AdSense o hesabınızı, web sitenizi inceleyecek.
bir haftaya falan 2 haftaya onaylayacaktır. Ve bu sayede AdSense'ten düzenli bir şekilde gelir elde edebileceksiniz. Şu an benim de web sitem var. Ayın 20'si oluyor, 21'i oluyor. 22'si bazen hafta sonu denk gelirse ödememi yapıyorlar. Sonrasında bir ay yine kazancım hesaplanıyor. Yine ayın 21'i 22'sinde ödeme yapılıyor. Ödemeler ayın 1'inden ayın 30'una 31'ine kadar hesaplanır. Mesela şu an ben ayın 28'i, ayın 21'inde 22'sinde ödeme aldım ama bir önceki ayın ödemesini aldım. Yani 1 ile 30 arasındaki ödemeyi bir dahaki ayın 20'sinde alıyorum. Şimdi bu ay yine kazanmaya devam ettim. Ayın 1 ile bu ay 31 çekiyor. Mart ayındayız. Siz ne zaman izliyorsanız artık. Bu arada kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yani ayın 1 ile 31 arasında para kazanmaya devam ediyorum. Bir sonraki ay Nisan ayının 20'sinde 22'sinde ödemem yapılacak. Böyle de bir ödeme sistemleri var. Bu arada vergisini vermemiz gerekiyor ama sosyal içerik üreticisi olduğumuz için de banka hesabı açıp oraya yatan paranın %15'ini devlet otomatik çekiyor, banka çekiyor. Bu şekilde de verginizi verebilirsiniz ama araştırın, sorun, bir muhasebeciye sorun. Deyin ki ben böyle bir şey yapıyorum. Nasıl? Doğru mu? Sosyal içerik üreticisi diye bir şey varmış. Bir devlet bize kolaylık sağlamış. Bağkurumuzu yatırıyoruz. İşte eğer %15 vergimizi çekiyor. Bizler gelir elde edebiliyormuşuz internetten. Doğru mu deyip siz de sorun kesinlikle. Bir kişiden değil 2-3 kişiden teyit almak en doğrusu, en mantıklısı olacaktır. Konuyu dağıtmayayım. Blogger hesabımızı açtık. Temamızı yükledik. Ayarlarımızı yaptık öncesinde. Temamızı düzenledik. Yazımızı SEO uyumlu nasıl yazacağımıza baktık. Trafiğimizi nasıl çekeceğimizi anlattık. Trafikten sonra da paramızı nasıl kazanabiliriz? AdSense'i nasıl bağlayabiliriz? Onu da göstermiş olduk. Video çok uzun oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımda bu tarz eğitimler çekmek istiyorum. Lütfen sizler de şunu da anlat, bunu da göster. Şöyle bir farklı bir konu var, anlatır mısın derseniz sizlere anlatmak isterim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşça kalın.